saniye, son 2 saniye ve karşılaşma bitiyor. Hamza olimpiyat şampiyonu sevgili seyirciler. Yeni bin yılda kıyametin kopacağına inananlar veya geleceğe dair büyük umutlar. Arşiv kurcalayacağız. Ajansı radyodan dinlerken biraz takvim yaprağı koparacağız. Antenlerinizi ayarlayın ve kemerlerinizi sıkıca bağlayın. Çünkü zaman kadar hızlı bir yolculuk olacak. Hazırsanız uçuşa geçiyorum. Konsol janrısını başlatan, bize bitleri saydıran, 90'ların çocuklarının ilk göz ağrısı Atari, Jaguar isimli konsolu ile tepetaklak olmuş, konsol pazarına çoktan veda etmişti. Öyle ki o dönem ülkemizde birçok konsol Atari ismiyle bilinirdi. 1998 yılında PlayStation 6 yaşına girmişken oyun devlerinden Sega, Mega Drive ve Saturn'den sonra Dreamcast ile tekrar o şaşalı günlerine dönebilmek için 6. konsol muharebesini başlatmıştı. Konsol ucuzdu, oyun çeşitliliği de mevcuttu. Ancak asıl sorun çok güçlü bir rakibin boy gösterecek olmasıydı. Dreamcast ilk ayında yarım milyon satacak, rakibi ise sadece Japonya'da ilk 3 günde 1 milyon satış rakamına ulaşacaktı. Bakalım Sega'nın son oyuncağında neler varmış. Arcade makinelere çıkan oyunların son temsilcilerinden Crazy Taxi ile gerçekten çılgın bir taksi şoförünü oynuyoruz. Sağa sola çarpıyor, araçlara burunlama dalıyorsunuz. Oyunlarda en gerildiğim görev çeşitlerinden biridir kısıtlı süre içeren görevler. İşte bu oyunun temeli de bu. Verilen süre içerisinde müşterileri istedikleri yere bırakmak. Canlı olarak. Resident Evil Code Veronica'da ilk kez Dreamcast'te çıkışını yapacak, satışları serinin diğer oyunlarına göre düşük kalması sonucu Capcom oyunu diğer platformlara da port edecekti. Tokyo'da patenle serbestçe dolaşıp grafiti yaptığınız bir oyun Jet Set Radio. Peki, cel shaded sanat stilini kullanan ilk oyun olduğunu biliyor muydunuz? Dreamcast'in en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen JRPG Skies of Arcadia'yı da unutmayalım. 3 boyutlu açık dünya oyunlarda devrimi GTA 3'ün yaptığını zannedebiliriz. Bunu kendisinden daha önce gerçekleştirmiş bir oyun vardı. Adı da Shenmue idi. Açık dünyada zaman yönetimi yapmanız gereken görevler, gece gündüz değişimi, farklı hava koşulları, günlük döngüleri olan NPC'ler, çeşitli mini oyunlar, çok sayıda etkileşime girebileceğiniz nesne ile kesinlikle zamanının ilerisinde bir oyundu. Yapım maliyeti yüksek olan oyunun satışlarından kar elde edememesi sonucunda Sega'nın konsol pazarından çekilmesindeki en büyük sebeplerden birinin Shenmue olduğu da çokça kez söylenmiştir. Büyük patlamadan önce orijinal PlayStation'dayız. En başarılı ve en köklü yarış oyunu serilerinden birisi. Need for Speed'in Need for Speed olduğu yıllar. Need for Speed Porsche Unleashed'da kutulardan araç parçası çıkarmak gibi saçmalıklar yok. 1950'de üretilen 356 ile başlayıp 2000'de üretilen 911 Turbo'ya kadar markanın araçlarını kullandığınız Evolution isimli bir kariyer modu da vardı. Colin McRae Rally 2.0, rally yarışını sevenlerin en iyi uğrak noktası. Temiz arayüzü, yumuşak araç kullanımı, hasar modellemesi, oturaklı sesleriyle rally hissini oldukça başarılı yansıtıyordu. Gaz fren dengesini tutturmak ise oyunun kilit noktasıydı. Japon RPG'leri ise isimlerinin sonundaki rakamları yükseltmeye devam ediyordu. Dragon Quest 7, Final Fantasy 9 ve Chrono Cross da PlayStation platformu için piyasadaki yerini almıştı. Neversoft, süper kahraman oyunlarının sonu başından belli kaderini değiştirmeye kararlıymış. Spider-Man, duvarlarda gezinebilir, ağla sallanabilir, düşmanlarınızı ağlayabilirsiniz. Ancak bu oyunda iki şekilde ölebilirsiniz. Sağlığınız biterse veya bir binadan aşağıya düşerseniz. Yine Neversoft'tan. Ünlü kaykaycıları kontrol ediyor, gerçek hayatta deneyemeyeceğiniz numaralar yapıyorsunuz. Akıcı kontrolleri ve hip hop müzikleriyle en yüksek puanlı spor oyunlarından da birisi. Tony Hawk's Pro Skater 2.
Sony o yıllarda maskot karakterlerinin oyunlarına oldukça değer veriyordu. Insomniac Games tarafından geliştirilen platform oyunu Spyro'nun 3. oyunu Spyro Year of the Dragon da bunlardan biriydi. Özel ejderha yumurtalarını toplamak için oradan oraya zıplıyor, ağzımızdan ateş çıkarıyorduk. Spyro'dan bir başka maskota geçiyoruz. Platform oyunlarıyla ünlü mutant faremizin Crash 5 oyunuyla Nintendo'nun Mario Party oyunlarına cevap veriyordu Sony. Üçgen vücutlu mezarcı ablamızla sıradaki macera serinin en zayıf oyunlarından biri olan Tomb Raider Chronicles. Dinozorların çağı yeniden başlayacak. Resident Evil serisine benzerliğiyle dikkat çeken Dino Crisis 2'de Capcom hayatta kalma korku yerine aksiyonu temelini almış. Sony 160 milyon ünite ile bugün bile kırılamamış olan tarihin en çok satacak oyun konsolunu çıkarıyordu. PlayStation 2. Öyle ki üretimi 2013'ün başlarına kadar devam edecekti. DVD player olarak kullanılabilmesi, oyun kütüphanesinin çeşitliliği, korsan kullanıma elverişli altyapısı ve geriye uyumluluğu desteklemesi PlayStation 2'yi rakiplerinin fersah fersah önüne geçirecekti. Sony yeni gözbebeği için neler yapmış? Konsolda FPS'lerin emekleme yıllarında cesurca bir hamle olan Time Splitters, farklı zaman dilimlerinde yaratık avladığınız bir FPS oyunu. Yasa dışı sokak yarışları, gece ışıklarının asfalta düşen parlaklığı, Need for Speed Underground'dan 3 yıl önce Rockstar Games yarış oyunu yapsaydı nasıl olurdu? Cevabı Midnight Club Street Racing'de. Artık snowboard oyunu yapmıyorlar. EA'in SSX ile yapılmayan türde bir oyun yapması mı? Başımıza iyi taş yağmamış. Devamlı Eddie'yi alıp tekmeyi spamlayan arkadaş kimse öne çıksın hemen. En iyi dövüş oyunu serilerinden birisi olan Tekken, ikili dövüşleri seriye kazandıran Tek Tournament ile karşımızda. 1996 yılında Nintendo 64'ü piyasaya süren Nintendo ise kendi köşesinde kendi yağıyla kavrulmaya devam ediyordu. Nintendo 64 ile Nintendo bize neler vaat ediyor? Aile konsolu ünvanıyla parti oyunları kralının Mario Party 2 çıkartması. Adilikler yapılacak, arkadaşlıklar sorgulanacaktı. Pokemon Stadium Nintendo 64'e, Pokemon Gold ve Silver ise Game Boy Color'a. Pokemon'dan sonrasının ne olduğunun önemi yok. Çılgınlığının sonu yok. Her oyunu milyonlarca satıyor. Tüm Pokemon'lar gade gaçemol. Tatlış mı tatlış Pofuduk Pembe'nin bir başka platform oyunu Kirby 64 The Crystal Shards. Tüm zamanların en önemli oyun serilerinden birisinin Ocarina of Time'dan sonraki ikinci Nintendo 64 oyunu. Link ile karanlık ve depresif bir macera için The Legend of Zelda Majora's Mask. Rare, 1997 yılında GoldenEye ile yaptığını 2000 yılında Perfect Dark ile tekrar yapacak. FPS'in temellerini konsollar için yeniden oluşturacak. Mario'nun yapılmayan oyun türü kalmamalı demiş Nintendo sanki. Mario Tennis ise bunlardan sadece biri. Nintendo için günümüze kadar uzanacak bir serinin daha doğuşu. Mario'nun kağıt haliyle maceraya atılıp bulmacalar çözdüğümüz RPG oyunu Paper Mario. 1998'deki platform oyunu Banjo-Kazooie'nin devam oyunu olarak Banjo-Tooie. Yine Rare'dan geliyor. Platforma özel oyunlarıyla bilgisayar oyunları klavye fare eşliğinde yaşamına devam ediyordu. İnternetin yaygınlaşması sonucunda online oyunların yükselişiyle PC elini daha da sağlamlaştıracaktı. Diğer konsollara çıkan oyunların bir kısmının da PC'ye gelmesi PC oyunculuğunun geleceği için umut vericiydi. Bakalım o yıl PC Master Race miymiş? Örneği olmayan türde nevi şahsına münhasır bir oyun serisidir kendileri. Serinin başlangıcı bu oyun ile simlerin yaşam simülasyonuna dahil oluyor ve adeta onlarla yaşıyoruz. Açlık, hijyen, konfor,
ruh hali, enerji, iş hayatı, evlilik, bebekler, misafirler. Kendi yaşamınızdaki sorumluluklar yetersiz kalıyorsa SimCity ve spor gibi yine Maxis'in ellerinden çıkan The Sims emrinizde. Thief 2 The Middle Age'de sessiz ve soğukkanlı hırsızımız Garrett karanlıklarda süzülüyor, düşmanlarının nefesini enselerinde hissettirmeden hallediyor. Gizlilik ama cyberpunk evrende RPG elementleriyle desem, Deus Ex kapitalizm eleştirisiyle, insanlığın yok olduğu yakın gelecek tasviriyle komplo teorilerini bir nevi gerçeğe dönüştürüyordu. ...1998'de Metal Gear Solid ve Thief ile yükselişe geçen gizlilik oyunlarına bu yıl kel kafası barkodlu ve takım elbiseli iş bitiricimiz Ajan 47 katılacak. Serinin ilk oyunu Hitman Codename 47 her ne kadar şu an pek oynanacak durumda olmasa da günümüzde bile gizlilik oyunları içerisinde en başarılı serilerden. Raven Software'ı Heretic ve Hexen serilerinden hatırlayanlar burada mı? Soldier of Fortune ile düşmanlarınızın ayaklarına ateş ederek diz çöktürebilir, mermiyle kafalarını parçalayabilirsiniz. Yapın diye söylemiyorum. Oyunun vücudun 26 farklı bölümüne göre farklı işleyen bu mekanik, içinde bulunduğu yılı da hesaba katarsak fazlasıyla başarılı. İlginç bir bilgi. Bir paralı askeri yönettiğimiz oyun, paralı askerlerin hayatını anlatan Amerikan Web dergisiyle aynı adı taşıyor. Yaptığın işi iyi yapıyorsan ve herhangi bir rakibin de yoksa başarı kaçınılmaz oluyor. İlk kez 1993'te piyasaya sürülen seri futbol oyunlarının en eski temsilcisi. EA'in bugün bile para kasası olarak kullandığı seri FIFA 2001. Artık orta sahadan vurayım da gol olsun bitmiş, canınız sıkılınca sadece deparla rakiplerinizin içlerinden geçmeniz ise imkansız hale gelmiş bu oyun ile. Moby'nin Body Rock'ı ve Grand Theft Auto'nun We Love You gibi şarkıları ise sizi ciddi anlamda havaya sokuyordu. Peki kapakta kim var? Paul Scholes, Edgar Davids. Hacı, sadece siyah bayraklı sürümlerde mi vardı acaba? İlk defa yabancı bu oyunun tanıtımı Türkiye'de Florya Metin Oktay tesislerinde yapılmıştı. FIFA 2000'e telif ücreti fazla bulunduğu için katılamayan Galatasaray, FIFA 2001'de bulunuyordu. Ancak oyunda Türkiye Ligi'nin bulunmaması hatta ve hatta Galatasaray'ı dostluk maçı hariç takım olarak seçememek gibi ilginç tercihlerde bulunmuş EA. Sadece izometrik hack and slash RPG olarak değil, yılın en başarılı oyunlarından biri desem, oynamayanlar bile ismini duyduğu zaman bana hak verecektir. Diablo 2 çoğumuzun saatlerini esir alan bir oyun. Önce Warcraft, sonra Starcraft. Blizzard yaptığı oyunlara uzun süre düşme garantisi veriyor. Dikkatli olmak lazım. Sağlam hikayeli, sabır isteyen, kitap okur gibi oynadığınız Dungeons and Dragons masa oyununu baz alan kurallarıyla Black Isle yapımı Icewind Dale, has RPG'yi dibine kadar yaşayabileceğiniz sayılı oyunlardan. Baldur's Gate 2 Shadows of Amn ise BioWare'in CRPG'si. Aynı yıl bugün bile hatırladığımız iki tane devasa eski toprak RPG. İyi ki birisi diğerinin gölgesinde kaybolup gitmemiş. En iyi strateji serilerinden biri The Creative Assembly sayesinde Shogun ismiyle bu sene başlıyor. Total War. Sıra tabanlı planlama ve gerçek zamanlı savaşın güzel harmanlanması oyunun en büyük özelliğiydi. O dönem strateji oyunlarıyla alakası olmuş herkesin bilgisayarında kurulu olduğuna iddiaya girebileceğim gerçek zamanlı stratejinin eskimeyen oyunu. Westwood'un Command and Conquer Red Alert 2'si. Shogun'un da Red Alert 2'nin de yayıncısı EA'ymiş. Yine bulunduğu dönemin ortamını iyi koklamış sırtlan EA. Strateji oyunlarının babalarından Paradox'un yaptığı oyun bugünün de köklü serilerinden birisine dönüştü. Europa Universalis. Guybrush Threepwood ile komik, saçma, bir o kadar da eğlenceli bir yolculuk. Ron Gilbert'ın ilk iki oyunundan sonra Tim Schafer'ın devraldığı seri dördüncü oyunu Escape from Monkey Island ile hala komik, hala saçma. Dönemin popüler oyun türü point and click adventure'ların 2000'deki en iyilerinden birisi. Güzel ve karmaşık hikayesiyle
The Longest Journey. Midtown Madness 2'de birebir tasarlanmış Londra ve San Francisco sokaklarında serbestçe araba sürmek Angel Studios'un, yani şimdiki adıyla Rockstar San Diego'nun ısınma turlarıymış meğerse. Hakkı yenen veya yeterince üzerine konuşulmayan oyunlar diye bir liste yapsak bu oyunu üst sıralara yazarız sanırım. Kadın ana karakterimiz Kate Archer kilit açmak için tokasını kullanabiliyor, patlayan ruj veya uyku getiren parfüm ile düşmanlarını etkisiz kılabiliyordu. Casusluk teması ve güçlü mizahı ile The Operative No One Lives Forever, hatta döneminde 1998'deki Half-Life'dan bu yana en iyi FPS'ler arasında gösterilmişti. İnternet kafelerin kurulmasına sebep olan, okuldan kaçmanın bir numaralı sebebi, birçoğumuz için LAN veya internetten oyun oynamanın başlangıcı, botun kelime anlamını öğrendiğimiz, Assault ve Dust haritalarını ezbere bildiğimiz Counter Strike. New Game deyince oynanan oyunun Half-Life olduğunu ise çok sonra öğrenecektik. Oyunun yapımcısı Valve, PC oyunculuğunu 2003 yılında kökten değiştirecekti. Counter-Strike, Deus Ex, Hitman, The Sims, Total War, Europa Universalis, Shenmue, Paper Mario gibi önemli seriler hayatımıza girmiş, Diablo 2, Baldur's Gate 2, The Legend of Zelda, Majora's Mask gibi öncesini aratmayan devam oyunları yapılmış 2000'de. Pokemon Gold ve Silver, Game Boy Color'da 7,5 milyon satış ile yılın en çok satan oyunu olmuş. İlk iki System Shock ve Thief oyunlarını yapan Looking Glass Studios kapanmış, Microsoft, Halo ve Destiny'yi yaptıracağı Bungie'yi satın almış ve Javelet ve Plants vs. Zombies serilerinin yaratıcısı PopCap Games kurulmuş. Akıllı telefonlar hayatımıza girerek bugünü bile etkileyecek, flash belleklerin verileri nasıl taşıdığına anlam veremeyeceğimiz bir yıl olacaktı. GPS'i ilk kez kullanacak, kablosuz bağlantı ile wireless kelimesini dilimize sokacaktık. Sega çakılmış, Atari mazi olmuş, iki cephe kapanmıştı. Ancak konsol savaşlarında iki cephe daha açılacaktı. Devrim yapmaya hazırlanan firmayla tanışacak, bir oyun yapımcısının farklı kafalarına girecek, Nintendo'nun oyun kahramanlarını bir araya getirmesine şahit olacağız. Konsolda FPS dersleri verilecek, arabalarıyla kaosu yaşayacak, şeytanla anlaşma yollarına bakacak, soğuk ve karlı sokaklarda edebi metinler okuyacak, Japon futbolunun doğuşuna tanıklık edeceğiz. Seneye görüşmek üzere. Masmavi gökyüzü ve bastığımız toprağın arasında aldığımız her nefes, umutsuz olmamak için yeni bir sebep. Telefonların cebe girdiği, internetin bambaşka kapılar açtığı bir yer burası. Yaşa, hayal et ve üret. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.